İnsanın kendisini ne için var olduğunu unutması karşılığında, yani bu bedel karşılığında dünyayı satın alması. Çok kötü bir ticaret şekli olsa gerek. O kendimizi unutmamızın altında da en çok gündem dediğimiz meseleler yatıyor. Öyle değil mi? Bugün var, yarın yok olan meseleler, kabirde hiçbir işimize yaramayacak meseleler. O kadar gözümüzde büyük bir yer kaplıyor ki ve kalbimizde. Olması gereken büyük olan meseleler artık kalpte girecek bir yer bulamıyor. Ne oluyor o zaman o ahiret, iman, sonsuzluk gibi büyük meseleler küçücük bir yer kalıyor. Gündem dediğimiz aynı uyuşturucu gibi. Dikkati dağıtıp, savurup duruyor. Mesela dünyanın en uzun adamı. Şimdi bir insan bunu bilse ne işine yarayacak, bilmese ne olacak? Pembe yumurta çıkmış. Başka mor kaplumbağalar köyü basmış. Başka? Fok balıkları, evet. Ardından işte dünyanın başka ahvalleri, siyasi meseleleri. Yani insan keşke şöyle bir serlevhayı sürekli hatırlasa. Acaba kabrime ne faydası var? Şimdi böyle olunca ne oluyor biliyor musun? Gündemin bütün meselelerini böyle emzik gibi almışız, oynuyoruz. Emzik gibi. Şimdi bebek ne zaman emzik alır eline? Ağlayınca değil mi? Ne bulmaya çalışır emzikten? Teselli bulmaya çalışır. Aynı o haldeyiz. Emzik gibi böyle canımız sıkılıyor, ağlıyoruz. Sosyal medyaya yapışıyoruz hemen. Ne bulmaya çalışıyoruz orada? Aman bir teselli, aman bir teselli. Acaba gelir mi işte? Dikkatimiz daha çok dağılsın, daha çok mahvolalım mantığında yani. Ama zihinde bir cihette kötü bir özellik var. Şimdi sen vücuduna zararlı çok fazla yemeği yesen artık midenin alma hacmi taşsa veyahut sindirme hacmi taşsa mide onu çıkarabiliyor mu? Kusabiliyor mu? Kusabiliyor ama zihin kusamıyor. Senin öyle aman şöyle bir vakit geçireyim diye baktığın ve önemsediğin ne kadar mesele varsa asıl önemsenmesi gereken meselenin kıymetini düşürüyor. Ardından bir gün birisi geliyor sana, ölümlü olduğunu hatırlatmaya çalışıyor. Asıl sen dünya hayatı için yaratılmadın. Dünyada yapacağın her iş ama her iş, alacağın her nefes ama her nefes sadece Allah'ın rızasını gözetmek için var denildiğinde karşıdan aldığın cevap şu oluyor. Ama ben bu işlerle ilgilenmiyorum. Allah Allah. Çok ilginç bir olay değil mi? Şimdi şöyle oluyor yani ben yaşıyorum, sizler de yaşıyorsunuzdur. Ya siz nasıl bu işlerle ilgileniyorsunuz? Ben de basketbolla ilgileniyorum. O dikkatimi çekiyor diyor. Yani ölümü, İslam'ı, dini bir hobi malzemesi gibi görüyor arkadaş. Yani ilgilensem de olur, ilgilenmesem de olur. Aman ya Rabbi. Sen istediğin kadar ilgilenme, bu dava seninle ilgileniyor. Şimdi büyük bir dükkanın var, iş yerin. Haciz memurları bastı oraya. Dava kağıdını da verdi eline. Dedi ki bu yanlışları yapmışsın, bu kadar hesabı biz ödeyeceksin. Sen de diyorsun ki memurlara, ya gider misiniz, ben sizinle ilgilenmiyorum. İstediğin kadar ilgilenme. O dava başına açılmış mı? Sen istediğin kadar aldırma, istediğin kadar lakayt davran. Sen bu ölümle ilgilenmesen de bu dava senin başına açılmış. Mutlaka bir yerden yakalayacak seni, mutlaka. Bak bugün bir cenazeden geliyoruz. Taze ölümü gözlerimizle gördüğümüz bir yerden geliyoruz. İstediğin kadar ilgilenme, istediğin kadar lakayt kal. Bu dava seninle ilgileniyor. Eğer ölmeme ihtimalimiz varsa, ilgilenmeme ihtimalimiz de var mı Mert o zaman? Var. Ölmeme ihtimalim varsa, ilgilenmeme ihtimalin de var değil mi? Ama böyle bizim gündemimizi şişiren meselelere bak. Senin virüsten, felaketten ölmeme ihtimalin var. Ama ölmeme ihtimalin yoksa bu dava başına açılmış demektir. Şimdi bir de olaylara böyle kader canibinden bakmaya çalışalım. Bizler, şimdi birkaç cümle söyleyeceğim ama cümleye duygusal bakmamanızı rica edeceğim. Böyle matematik gibi bakabilir misiniz cümlelere? Yani matematik gibi ne demek istiyorum? Sebep, sonuç. Öyle değil mi? Soğuk suya girersem üşürüm. Üşümek istemiyorsam soğuk suya girmeyeceğim. Bak sebep, sonuç. Sonucu çıkarmak için ne yapmam lazım? Sebebi ortadan kaldırmam lazım. Şimdi birkaç cümle söyleyeceğim de biz böyle hep duygusal baktığımızdan, şiir gibi dinlediğimizden biraz manayı kaybediyoruz. Öyle yapmayalım. Sebep, sonuç. Tenasübilliyet prensibi içerisinde değerlendirelim konuyu. Bizler başımız sıkışmadan Allah demiyoruz. Bizler başımız sıkışmadan Allah demediğimizden Allah Azze ve Celle de bizden vazgeçmediğinden dolayı sürekli bizim Allah diyebileceğimiz ortamları oluşturuyor. Doğru mu? Tam anlayabildiniz mi cümleyi? Başım sıkışmadan Allah demiyorum. Hop bu haftaki kazan hayırlı olsun. Başın sıkışmadan Allah demiyorsun. Ailenle yaşadığın, dükkanında ekonomik olarak yaşadığın veyahut umumi felaket cihetinde yaşadığın, virüs olarak yaşadığın, sel olarak yaşadığın, yağmur olarak yaşadığın şeyler hayırlı olsun oluyor. Bak şimdi. Neden oluyor bu? Allah senden vazgeçmediğinden senin Allah diyeceğin ortamı sana yaratıyor. Şimdi bir gün
Memleketin bir tanesinde deprem olmuş. İş bu ya, Allah Azze ve Celle de o memleketteki caminin imamına, İmam Efendi'yi hissettirmemiş depremi. İmam Efendi sabah namaza bir kalkmış. Aman ya Rabbi, cami tıklım tıklım nasıl doluyor? Demiş ki ya Rab, bu cemaati buraya dolduran sebep neyse sen başımızdan eksik eyleme ya Rabbi. Bütün cemaat amin diyemiyor tabii, öyle değil mi? Şimdi gerçekten ahvalimiz bu şekilde oluyor. Çünkü iman fıtri, derinlerde bir olgu olduğundan böyle olay anlarında da biz tamamen samimi, fıtri kaldığımızdan Allah Azze ve Celle bizden vazgeçmiyor ve onu çıkartmaya çalışıyor. Şimdi olay tam şöyle oluyor. Çok fazla ben ilaç kullanmayı sevmem, sağlığıma bakmayı sevmem diyen var mı böyle içinizde? Vardır değil mi? Umursamayan, etmeyen. Ha? Melih abi sen eczacısın. Oluyor mu öyle arkadaşlar? Doktor güzel güzel reçeteyi yazmış. Demiş ki kardeşim sen bunları kullanırsan işin 1 haftalık, 2 haftalık. Arkadaş da umursamamış onları. İlacı kullanmamış. İş nereye gider ondan sonra? Daha kötüye. Nedir o daha kötü olan? Hastalık ilerler. Doktor ne yapmak durumunda kalıyor? Daha ağır ilaç kullanıyor. O da yemedi. Onu da kullanmıyor arkadaş. Ameliyata... Şimdi doktor bir hastaya ilaç yazarsa, o hasta da o ilacı kullanmazsa o iş nereye gider? Ameliyata gider. Sonra o hastanın başına dank etse, gelip dese ki ya doktor bey, gel şu ilacı tekrar yapalım. Bu hastalığı ilaçla çözelim dese doktor ne der? Olmaz. O iş, o fasıl geçti. Artık ne vakti? Neşteri vurma vakti. Peki doktor o hastaya neşteri canını yakıp üzmek için mi vuruyor? Hayır. Hastalık o kadar derinlere ilerlemiş ki o tümörü almanın başka bir yolu yok. Yani doktor hastayı öldürmek için, canını yakmak için değil, aksine kurtarmak için kesiyor. Şimdi bak, bizim başımıza gelen umumi musibetler, umumi hataların neticesi oluyor. Peki neden bu umumi musibetler geliyor? Şu yüzden. Biz ilaç hükmünde olan Peygamber Aleyhisselam'ın mesajını okumadık. Şimdi ilaç hükmünde geldi mi reçeteler? Geldi, sünnet var, Kur'an var, bu dersler var işte. Biz ilaç hükmünde olan peygamber mesajını okumadık, hastalık büyüdü, musibet umumi bir hale geldi, hepimizin başına yağdı. Ondan sonra dedik ki ya tekrar şu ilaçtan başlasam olur mu? Olmaz. Maalesef artık olmaz. Artık Allah Azze ve Celle bu insanlığa değer verip kaybetmek istemediğinden neşter vuruyor. Yani felaketleri veriyor. Peki bir hasta ameliyat esnasında neşter yerken narkoz misali kendini doktora teslim ederse tamam, ameliyat başarılı geçerse o hasta kurtulur. Peki kendini teslim etmezse, dese ki sen bana neşter vuramazsın dese, bir elini böyle yapsa, bir kafasını böyle yapsa, bir gövdesini böyle yapsa ufacık bir neşter yarasıyla kurtulacakken kadere kendini teslim etmediğinden, doktora kendini teslim etmediğinden binler yara ile o masadan kalkabilirse ne ala. Şimdi bence bir meseleyi anladınız. Şu meseleyi de bir ekleyelim üstüne. Bir de bu hastalık meselesinde reçetenin ilaçtan önemli olma mevzuu var. Ben hasta olsam, hasta olduktan sonra o ilacı kullanmasam hastalığım şiddetle artar ama bir şekilde hayat devam edebilir. Değil mi? Grip oldun, kullanmıyorsun. Daha ciddi bir hale gelirsin ama hayat bir şekilde devam edebilir. Hasta oldun, dizindeki bağlar gitti. Sen de onları tedavi etmiyorsun. Belki toparlarsın ama hayat bir şekilde devam edebilir. Peki sen ilacı kullanmamak yerine yanlış kullanırsan ne olur bu sefer? Zehirler değil mi? Daha ciddi bir hal alır. Şimdi bu açıdan baktığında reçete ilaçtan önemlidir. Yani usul bu ilacın nasıl kullanılacağı esastan, ilaçtan daha önemlidir. Ve bu aslında manevi bir reçetenin de ilk düsturudur. Usul esastan kadimdir. Daha önde gelir, daha önemlidir. Yani bir ilacın nasıl kullanılacağını bilmek ilacın kendisinden daha önemlidir. Grip oldun, gittin aldın kanser ilacını. Ne olur senin ahvalin? Aman ya Rabbi. Bir tane yazılan ilacı aldın bir avuç. Ne olur senin ahvalin? Aman ya Rabbi. Nasıl maddi işlerde usul yani reçete esastan yani ilaçtan daha önde geliyorsa manevi işlerde de usul yani metodoloji, maksat, benim ne yapmam lazım meselesi esastan yani bu bilgileri ezberleyip öğrenmekten daha önde geliyor. Yoksa adam yıllarca okumadığı hiçbir kitap kalmamış, esas dolmuş mu? Dolmuş. Ama o bilgileri ne maksatla öğrendiğini bilmemiş ve hiçbir işine yaramamış, namazına bile fayda verememiş. Aksine bir de tutmuş, gaza gelmiş, enaniyet kibir olmuş, hadisleri inkar etmiş mesela. Şimdi ne oldu o zaman? Şöyle bir problem çıktı ortaya. Usulün esastan daha önemli olduğunu, bir bilgiyi öğrenmeden ve işlemeden önce bu bilgi bana ne için lazım, nerede lazım,
ne maksat ile lazım? Allah'a yakınlaşma maksadıyla mı? Kabrini genişletme maksadıyla mı? O mahşeri kalabalıkta hesap verebilme maksadıyla mı? Bu cihetlere baktığında usul esastan daha önde gelir. Risale-i Nur'daki bahislerde geçen iman hakikatleri esastır. Bir de lahika mektupları vardır. Üstad Hazretleri'nin talebelerine yazdığı, talebeleriyle yazıştığı o mektuplar. Onlar da usuldür. Risale-i Nur'daki hakaik-i imaniyeye dair meseleleri esas olarak alırsak, o meseleleri uygun kullanmam ve işlemem için de usule, yani lahika mektuplarına ihtiyacım şedittir. Bu asırda acaba bir sahabe efendimiz yaşasaydı, başına böyle bir iş geldiğinde nasıl davranırdı? Hangi hadise müracaat ederdi? Hangi ayetin kapısını çalardı? Konuları usule bakan konulardır. İşte bu konuları öğrenebilmemiz adına, usul mantığını geliştirebilmemiz adına Risale-i Nur'da çok kıymetli bir mesele var. Bu meseleye girelim. Meselenin ana hattını tekrar hatırlatayım. O dağınık gündemleri merak ede ede, gözümüzde büyüte büyüte, asıl gözümüzde ve gönlümüzde büyümesi gereken meseleler yer bulamadığından ufacık kalıyor. Anlaşıldı mı? Buyurun Risale-i Nur'dan başlayalım. Emirdağ layıkası. Aziz Sıddık kardeşlerim. Şimdi usul demişken Sıddık kelimesini geçersek biz usulün ne olduğunu öğrenemeyiz. Bir hakikatin kalbine yerleşmesindeki ilk usul sadakattir. Sadakat ne demek biliyor musunuz? Ne olursa olsun ama ne olursa olsun davandan vazgeçmemeye sadakat denir. Allah Allah, bak şimdi. Peki Allah Azze ve Celle bir kulunun sadık olup olmadığını sizce tecrübe eder mi? Eder değil mi? Şimdi bizim o köylerde, bizim oralarda şöyle harmanı toplarlar. Ama o harmanın içerisinde hem buğday var hem de buğdayın sapı var değil mi? Şimdi bunların birbirinden ayrılması lazım. Ayrılması için bütün köylü bir rüzgar bekler. Ne derler o rüzgara? Harman yeli, harman rüzgarı derler. O harman yeli esince çok güzel bir ayıklayıcı olur. Köylü alır, şöyle vurur harmanı, dolu taneler, löp taneler yerinde kalır, aşağı düşer. O gereksiz saplar, samanlar ne olur? Rüzgarla ayıklanır, gider. Allah Azze ve Celle de bir kulunu ham mı, has mı, samimi mi, affedersiniz sahtekar mı olduğunu anlayabilmek için, kalbinde esas yeri neyi teşkil ediyor anlayabilmek için farklı farklı rüzgarlar yaratır. Neden? Dolu kalsın, boş, uçsun gitsin. Bazen bu rüzgar senin ekonomine medar bir mesele olur. Bazen ailenin içindeki bir hadise olur. Allah imtihan ediyor. Bazen sağlığına bakar. Bazen bir siyaset rüzgarı vurur. Haydi bakalım buradan kimler eğlenecekti? Allah Allah. Şimdi Allah Azze ve Celle hamlarla hasları, dolularla boşları birbirinden ayırabilmek için sürekli imtihan rüzgarlarını çalıştırır durur. Ahir zamanda iniş çıkış o kadar çok ki inanılır gibi değil. İnsanların şevki bir anda böyle, ertesi gün bakıyorsun içine kapanmış. Psikoloji filmlerindeki gibi içine kapanmış, anguaz geçiren bir adam düşün. Tam o adam o yanında görüyorsun. Aman yarabbi. Konuşuyorsun, konuşamıyorsun, ediyorsun, edemiyorsun. Şimdi ahir zamanda durum böyleyse ben sadakatimi, sebatımı, yani sabitliğimi nasıl koruyacağım? Nasıl koruyacağım? İşte tam orada birlikte korumam gerekiyor. Benim bugün gücüm, kuvvetim, şevkim düşükse, sen de benimle aynı cemaatin içerisinde bir fertsen, yani aynı vücutsak, benim gücüm düşükse, senin gücün yüksekse, sence ne yaparım bugün? Sana dayanırım. Bugün ben güçsüzüm, senin şevkine dayandım. Bugün halsizim, senin gücüne dayandım. Bugün algılarım kapalı, senin basiretine dayandım. Şimdi bunun için ne olmamız gerekiyor? İşte bir vücudun azaları gibi, uzuvları gibi hep birlik olmamız gerekiyor. Şimdi biz geçen Tarsus'a gittik. Tarsus'ta Saklı Cennet diye bir yer var. Orada da böyle bir tane nehir akıyor. Nehrin dışındaki taşları gör. O araba park ettiğimiz yer de dahil. Taşlar o kadar keskin ki. Şöyle elini vursan keser elini. Nehrin içindeki taşlara bak. Aman yarabbi. CNC makinesine soksan bu kadar güzel yuvarlak hale getiremez. Şimdi dışarıdaki taşlar tek kalmış. Kibirlenmiş, sivrilmiş. Keskin olmuş. Suyun içindeki taşlar cemaat olmuş, birlik olmuş ve sürekli çalışır halde bir su. Allah'ın inayeti, rahmeti onların üzerinden geçe geçe küçük toz tanelerini onlara vurmuş sürekli imtihanları. Suyun içindeki taşlar da eskiden dışarıdaki taşlar gibi keskindi ama akar suyun kuvvetiyle, Allah'ın inayetiyle küçücük kum tanelerini vura her birisini CNC'den çıkmış gibi yuvarlak, köşesiz, takıntısız, şüphesiz, vesvesesiz evine biblo diye koyabileceğin güzel bir hale getirmiş. Neyle olmuş bu?
birlik olma, cem olma, meşveret yapabilme, sürekli her ahvali istişareyle karar verebilme. Zira Kur'an diyor bunu. Ve emruhum şura beynehum. Onlar aralarında kararları şurayla, meşveretle hep birbirlerine danışarak alırlar diyor. İşte o ruhu birlikte yaşadığın anda akar suyun içerisindeki şekillenmiş taşlar gibi Allah'ın izniyle canını hiçbir şey acıtamaz. Çünkü Allah seni o imtihanlarıyla kendine öyle yaklaştırmıştır ki dışarıdaki artık hiçbir keskinlik senin tenine dokunamayacaktır. Bunun için de sadakat lazım. O taşları işin yarısında suyun dışına çıkarsaydın bu sefer ne keskin ne yumuşak hiçbir şeye benzemez bir hale gelirdi. Bu yüzden ilk olay ne biliyor musun? Aziz, sıddık, yani yerinde sabit kalan kardeşlerim. Başınıza ne gelirse gelsin. Allah'ın davasını başınıza gelen geçici 3 günlük işlerle sakın ha sakın değiştirmeyin. Usul konuşuyoruz ya. İlk usul budur işte. Ama biz işe başlarken diyoruz ki 27 yıl sürgün gezdirdikleri, 18-19 kez zehirledikleri ama davasından dönmeyen üstadım gibi olacağım diyoruz. 2 gün sonra araba yan yattı, çamura battı, halam evlendi. Şöyle biraz da dişim ağrıyordu, bu işleri yapamadım. Öyle değil mi? En ufak şeyde feda edilen bir yolculuk. Üzülerek söylüyorum ki dünyada, ahirette sana fazla bir fayda sağlamayabilir. Bu işin usulde ilk kuralı nedir? Sadakattir. Evet, buyurun devam edelim. Bir suale mecburi cevabın tetinmesidir. Tetinme? Tamamlayıcı. Evet, tamamlayıcısı. Bu yaz mevsimi, gaflet zamanı. Bir dakika, hayal ediyor musunuz? Hangi aylardayız? Yaz aylarında. Neden gaflet? Çiçeklerin açıldığı gibi ruhun da açılıyor çünkü dışarı. Ve derdi maişet meşgalesi hengamı ve şuhur-u selasenin çok sevaplı ibadet vakti ve zemin yüzündeki fırtınaların silahla değil, diplomatlıkla çarpışmaları zamanı olduğu cihetle gayet kuvvetli bir metanet. Bekle. Şimdi bize metanet, metin olmak. Metin olmak ne demek? Sağlam olmak lazım. Niye lazım? Yaz geldi yaz. Şimdi kışın böyle bir problem var mı? Kışın yok. Derler ki kışın dışarı kar, içeri dar. Koydun kafanı ufacık bir yere. Dışarıda zaten işin yok. Manzara yok, görüntü yok. Seni celbedebilecek bir şey yok. Ne yapacaksın? Oturayım, Rabbimi tesbih edeyim diyeceksin. Yazın öyle mi ama? Öyle değil. Çiçeğin açmasıyla ruhun açıyor. Dışarıda seni celbeden alternatiflerin sayısı artıyor. İşte o yüzden yazı yaratan kim bu arada? Allah. Allah'ın bu hadiselerden haberi var mı? Haşa, olmaz olur mu? Demek Allah yaratıyor. O zaman şunu anlamamız lazım. Ya Rab neden yarattın? Çünkü eleme zamanı lazımdı. Harman yelini savurma vakti gelmişti diyor. O yüzden yaz adeta nedir? Elenme mevsimidir. Zira bu işlerde sebat eden insanlar da bence bu cümlenin ne demek olduğunu daha çok anlıyorlardır. Bizim şimdi bu asırda sabrımız bir şeye yetmiyor. Hani az önce dedim ya, metin olmak, sabırlı olma noktalarında inişli çıkışlıyız böyle. Bir canımız sıkılıyor. Dünyada böyle 2-3 bin liraya çalışsak biz oraya aman ben bu işi bıraktım diyemiyoruz ama ahiret işleri bizim nezdimizde o kadar affedersiniz ucuz ve dandik geliyor ki böyle açık büfe kahvaltı gibi canım istedi aldım, canım istedi bıraktım gibi görüyoruz yani bu zaruri işleri. Öyle olduğunda hiç anlayamıyoruz meseleleri. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam 6 evladını kaybetmiş. Şimdi evlat bahislerini açanlar oluyor değil mi? Ya benim bir evladım var işte, bir evladım daha var, bunların geleceği var falan. Sanki haşa kendi yaratmış gibi. Sanki evladının biri Gazali, biri Farabi olacak. Böyle o kadar çok ehemmiyet veriyor ki Allah'ın önüne koyuyor. Evlat önemsiz demiyorum, anlıyorsunuz değil mi? Allah'tan önemsiz diyorum. Yani senin Allah'a öz sorumluluğun var. Bunun üstüne bir konu geçemez diyorum. Yoksa tabii ki en güzel anne baba ol. Bütüncül bakalım. Bazen derslerde böyle cümleyi tek anlamaya çalışıyorlar. Bizim diğer videoları izlemiyorlar. Öyle olduğunda da bu açıklamaları sürekli yapmak durumunda kalıyorum. Şimdi böyle olduğunda 6 tane evladını kaybetmiş Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı imtihanlar göz önüne gelmiyor, göz ardı ediliyor. Eşine 1 ay boyunca iftira etmişler. Eşine bak. Dişini sıkmış. Ve biliyor musunuz rivayetlerde lütfen siz de araştırın. O iftiraya vesile olanların içerisinde çok yakını da var Efendimiz Aleyhisselam'ın 3 tane. Dönüp bir gün dememiş ki sen neden böyle demiştin dememiş biliyor musun? O 3 yakınına had cezası uygulanıyor. Şimdi başına gelen her koşulda o kadar Müslümanın derdiyle uğraştığı her gecede davasına sebat edecek. Sen ne diye sebat etmeyeceksin? Hayalini kurduğun ama gerçekleşse de gerçekleşmese de hayatında hiçbir şey değiştirmeyecek hayallerin öneminden kabrin gerçekliği senin kalbinden silinmiş. Bu yüzden de sebat edemiyorsun. Evet, buyurun devam edelim. Gayet kuvvetli bir metanet ve vazife-i nuriye-i kutsiyede bir sebat olmazsa Risale-i Nur'un hizmeti zararına bir atalet, bir fütur ve tevakkuf başlar. Evet. Ne lazımmış o zaman? Usul olarak
Bazı manaların kalbime akmasını istiyorum. İlk neyi bilmen lazım? Sebat, metanet, sadakat. Başına hangi hal gelirse mi? Hangi hal gelirse. Şimdi bu işlerde bir de şöyle bir vesvese var. Ya iyi de bazen elenenler oluyor. Az önce harman yelini anlattık. Ben de elenenler oluyor korkusuyla köşede kalıyorum. Ya sen birincisi neden elenenlere bakıyorsun, kalanlara bakmıyorsun? Bu ayrı bir psikoloji zaten. Önce bunu değerlendirmek lazım. Şimdi üstadımız zamanında sanki bütün dünya ona destek mi verdi? Hayır. Yanında en çok sebat eden alimlerden bir tanesi Gönenli Mehmet Efendi olmuş. Allahu alem. Ama diğer tarafa baktığında üstada selam vermeye çekinmişler ömür boyu. Şimdi haksız mı bu dava? Girmeyelim mi biz bu davaya? Yusuf Aleyhisselam'ı bırak alimleri, yanındaki allameleri, öz kardeşleri kuyuya atmış. Öz kardeşi ya. Şimdi yalnız kalmayı konuşuyoruz değil mi? Şimdi o zaman Yusuf Aleyhisselam'ın davası batıl bir dava mı? Girmeyelim mi yanına? Aman başımıza bir şey gelir diye korkalım mı? Böyle saçmalık olur mu ya? Efendimiz Aleyhisselam'a zamanında en çok itaat etmesi gerekenler ehli kitap olması lazımdı. Kur'an'da bahsediyor bu ayette. Bakara 146'da diyor ki kendilerine kitap verdiklerimiz onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Yine de içlerinden bir grup bile bile gerçeği saklıyorlar. Efendimiz zamanında en çok ona ehli kitap inanması gerekiyordu. Abdullah bin Selam Yahudi alimi iman edince Hazreti Ömer bu ayeti soruyor ona. Onlar için nüzul olmuş bir ayet. Ya Abdullah gerçekten de o müjdelenen son nebiyi çok iyi biliyor muydunuz? Bu kadar apaçık biliyor muydunuz? Oğlunuz kadar iyi apaçık biliyor muydunuz? Bak tam ifadeleri söyleyeyim rivayette geçen. Abdullah bin Selam diyor ki oğlumuzdan daha apaçık biliyorduk. Zira eş cihetinde aldatılıp oğlunun gerçek oğlunun olmama ihtimali var. Ama Resulullah'ın peygamberliği, nübüvveti dünyada herkesin, köllerin bile görebileceği kadar açık ve sarih bir şeydi diyor. Şimdi böyle bir dava var ortada. Herkes gözükecek. Sen de diyeceksin ki aman aman düşenler oluyor bak. Übeydullah bin Caş gibi Habeşistan hicretine gidip mürtet olanlar oluyor. O yüzden ne yapalım? Köşede kalalım. Zaten bu kaybın ilk büyük sebebi. Köşede durmak sebat etmek demek değildir. Sebat ne demek biliyor musun? Ben Bedir ashabı gibi 313 kişiyi buldum mu dalacağım onlarla birlikte. Karşıdaki düşmanın çokluğuna, cesametine aldırmayacağım. Ve ben var gücümle son ter damlama kadar daldığımda bileceğim ki Allah Zübeyir bin Avvam kıyafetinde sarı sarıklı melekleriyle bana yardım edecek. Bu kadar bitti ya. Tevhid bu değil mi yani? Tevhid bu değil mi? Aldanıyoruz arkadaş bak. Böyle bir matematik olmaz. Şu matematikleri değiştirelim. Ay köşede kalayım. Yok düşmeyeyim. Ya sen o adamsan orada da o adamsın. Ya bir gün bir Karadenizli iki abi muhabbet ediyordu İstanbul'da. Hoş bir muhabbete denk geldim. O Karadeniz'de kapılar açıldığında bir imtihan oldu. Onu anlatıyor işte. Biri dedi ki ya o sınır kapılarını açtılar bizim oradaki insanlar bozuldu. Öbürü dedi ki hayır. O insanlar zaten bozuktu. Kapılar açılınca ortaya çıktı. İşte benim itikadım ikinci cümle bak. Yani sen neysen zaten ortaya çıkacak. Bedir ashabı gibi var gücünle, azı dişlerinle bu işe tutunman gerekiyor. Yoksa okyanusun sürekli kenarında yürürsen, inci mercana dalıp vasıl olmazsan içerisinde ne sırlar var onları da asla bulamayacaksın. Evet buyurun devam edelim. Aziz kardeşlerim, siz kat'i biliniz ki Risale-i Nur bütün muazzam mesailden daha büyüktür. İşte ben işten güçten hizmet edemiyorum diyenlere bu cümleyi söyleyin. Bu mesele senin bahanenden de nedir? Daha büyüktür. Şimdi bu cümle havada kaldığında çok rahat konuşuyoruz değil mi? Şimdi sen bahaneni düşün. Sonra da bu cümleye vur. Düşün bahaneni. Düşün, kendin düşün yani. Bizlik bir durum yok. Şundan önemli bir mesele olmadığı ifadesinin üstüne ne söyleyebileceksin yani? Çok ilginç değil mi? Merhum Zübeyir abi diyor ki akşama kadar neyi düşünüyorsan sen olsun diyor. İşte biz o kadar çok putlaştırdığımız şeyleri düşünüyoruz ki bu meseleler olması gereken büyüklükte kalbimizin raflarında yerini bir türlü alamıyor. Toplumda en mühim mesele mürşit yetiştirmektir. Eğer bundan daha mühim bir mesele olsaydı Efendimiz Aleyhisselam o işi yapardı. Doğru mu? Efendimiz o irşat vazifesini, tebliğ vazifesini hayatının bir saniyesinde bırakmış mı? Böyle bir şey yok. Demek ki en mühim mesele oysa bizim mesleklerimiz de peygamber mesleğine nispet ettiği ölçüde kıymetlidir. Sen şimdi bilgisayar işi yapıyorsun. Ne kadar her soluğunda Resulullah'a benzeyip Allah'a solukluyorsan mesleğin o şekilde o kadar kıymetlidir. Yoksa 5 kuruş etmiyor mesleğin. Çünkü kainatın yaratılış amacı bu. Allah'ı tanıma, Allah'ı bilme, Allah'ı bulma ve bildiğini bildirme mesleği var şimdi. Şimdi burada en kıymetli mesele bu mesele ise, bu mesele derken illa nur talebeleri meselesi değil, iman meselesi. Yani tarafkirliğe çıkmasın konu. Sadece bize en kıymetli. Hayır hayır, bir iman meselesi var. Sonsuz hayatı kurtarma. Bunun kıymeti kainatın kıymetinden büyükse kim bu davaya ne ölçüde hizmet ediyorsa kendisi de o kadar kıymetlenir. Peki bir şeyin kıymeti nereden belli olur? Bir şeyin kıymeti neticesinden belli olur. Şimdi ben dünyada belli başlı şeyleri kazandım. Neticesine kadar 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl. O da yaşarsan, ihtiyarlamazsan, sağlıklı kalırsan. Peki ben ahiret namına bir şeyleri kazandım. Neticesine kadar
Sonsuz bir cennet. Şimdi böyle bir şeyin neticesine yetişebilecek başka bir netice veya başka bir sebep tanıyor musunuz? Şimdi dükkanınla kıyaslayabilir misin? Biriktirmeye çalıştığın şeylerle kıyaslayabilir misin? Davan uğruna duyduğun iki sözle kıyaslayabilir misin? Mümkün değil. Mümkün değil. Anlarsak mümkün değil. Bu dünya hizmetlerinin içerisinde, dünyadaki hizmet sektörlerini bir düşünelim. Mesela senin yemekçilik hizmet sektörü mü? Hizmet sektörü. Sizinki camcılık hizmet sektörü mü? Hizmet sektörü. Dünyadaki hizmet sektörleri içerisindeki en kıymetli hizmet sektörü hayata hizmet etmektir. Çünkü bir adamın sağlığı, hayatı olmadıktan sonra o adam dünya ile ilgili hiçbir şey yapamaz. Doğru mu? Hayata hizmetlerin içerisinde en önemlisi de imana hizmettir, imana. Bir insanın şu geçici hayatını bir ticaretle sonsuz bir hayata döndürüştüremedikten sonra en güzel sağlık imkanlarıyla o adamın 3 gün daha nefes almasına sebep ol. Ne işe yarayacak? Eninde sonunda gidecek bir şeye 3 gün daha eklemek ne fayda verecek? Denklem anlaşıldı mı? Bugün konuyu duygusallıktan çıkarıp matematiğe vurmak istiyorum. Hizmet sektörü dedim, hayata hizmet dedim. Onun içerisinde en önemlisi imana hizmet dedim. Şimdi Michael Schumacher diye bir adam vardı. Bizim jenerasyon iyi bilir. Formülacı aynen. Kaza geçirdi. Herhalde 5-10 yıldır yanlış bilmiyorsak bitkisel hayatta. Ve geçen okudum böyle milyonlar milyarlar harcamışlar. Çekin fişi gitsin. Olmaz mı? Olmaz. Bitkisel hayat bile olsa hayat o kadar kıymetli işte. Bak şimdi şurayı anlamamız lazım. Bundan sonra ipler kopuyor. Bak bu hayatın kendi başına sadece nefes alma cihetinde hiçbir kıymeti yok. Peki bu hayat neyle kıymetlenir? Vazifesi ile, maksadı ve amacı ile kıymetlenir. Bu hayat imana hizmet ediyorsa, yani gerçek amacına hizmet ediyorsa işte ondan sonra hayat kıymetlidir. Yoksa bu hayat ebedi hayatı kazanamayacaksa bu dünyada ha 3 gün ha 3 yıl ne önemi var? Hiçbir önemi yok. Dünyaya gelişinin amacını, maksadını anladıktan sonra bir insana bir gün de yeter. O amaç anlaşılamadıktan sonra binlerce yılda o adama azdır, yetmeyecektir. Şu klima ne yaparsa senin gözünde kıymetli olur. Soğutursa, amacına hizmet ederse. Soğutmazsa yeri neresidir? Ateş. Araba ne yaparsa senin için kıymetli olur. Amacına hizmet ederse, gaza bastığında giderse. Yoksa çöp tenekesinden farkı yoktur. Sen ne yaparsan bu hayatın kıymetli olur. Amacına hizmet ederse. Rabbini bulur, Rabbini bilir. O takva ile bir hayat sürerse kıymetlidir. Yoksa bu hayat 3 nefes fazla almış. Allah aşkına gerçekten soruyorum. Ne kıymeti var? Ama amacına hizmet etme ölçüsünde bir kılıç darbesiyle hayatlarının sonlanması o sahabe efendilerimiz için o hayata kıymet katmış. Çünkü amaca en güzel cihette hizmet etmiş. Anlıyor musunuz? Merak aver meselelere bakıp vazife-i bakiyenizde fütur getirmeyiniz. Ne diyor bu cümlede? Ne için gönderilirsen amacına uygun yaşa diyor. Başka bir şeyleri merak etme diyor abi. Evet. Sen ne anladın Fatih Ünal? Merak ettirecek birçok şey karşına çıksa da esas meseleyi unutma diyor yani. Evet. Peki merak edersem unutur muyum esas meseleyi? Bunun da matematiği olması lazım mı? Kesin unuturum. Şimdi birazdan da bunun matematiğini yapalım mı? Onun için dünyevi merak aver meselelere bakıp vazife-i bakiyenizde fütur getirmeyiniz. Meyvenin 4. meselesini çok defa okuyunuz. Kuvve-i maneviyeniz kırılmasın. Meyvenin 4. meselesini bir özetleyeyim. 2. Dünya Savaşı oluyor. Üstad Hazretleri 7 yıl boyunca dönüp sormuyor. Var mı daha büyük bir mesele? Var mı daha ötesi? Şimdi sen futbol maçını merak ediyorsun, tutamıyorsun kendini. Siyasi bir şey merak ediyorsun, tutamıyorsun. 2. Dünya Savaşı olmuş. 7 yıl boyunca dönüp de ne oldu diye sormamış bile. Ve nasıl sormamış biliyor musunuz? Odamdan işitilen radyo sesine rağmen diyor. Şimdi bir şey kapını kapamak başka bir olay. Bir de odamdan radyo sesi işitilecek ve sen o merak kuvvetini oradan başka yere tevcih edeceksin. Mümkün mü böyle bir şey ya? Bizim merak duygumuzu yanlış kullandığımızdan dolayı büyük zannettiğimiz çok meseleler var. Ama bu meseleleri düşünün, ders olsun. Sen kendine göre düşün, sen kendine göre düşün. Tutup kapı komşun Cemil'i, Ömer'i düşünürsen olmaz bu iş. Kendini düşüneceksin. Ya ben burada aldanmışım demezsen bu ders hikaye yani. İlacı duvara astın ama kullanmadın demek. Merak duygumuzu yanlış kullandığımızdan büyük sandığımız çok meseleler var. Onların yüzünden asıl meseleler ne oluyor? Küçük ve geride kalıyor. Peki ahiret gibi sonsuz hayatını etkileyen bir mesele küçük kalırsa eğer bu meselenin yokluğu canını acıtır mı? Acıtmaz değil mi? Niye? Küçük kalmış çünkü bu mesele. İşte bizdeki rahatlık tam bundan geliyor. Adama ölüm diyorsun ama adam çok rahat. Sebebi ne? Kalbinde büyük mesele alma rafı var. O büyük mesele alma rafına ne koymuş? Dünyanın geçici işlerini koymuş. Peki kabir gibi ciddi bir mesele nerede kalmış?
küçük mesele alma rafına kalmış. O mesele küçük kalınca da lan bu küçücük meseleyi ben kaybetsem ne olur, çöpe atsam ne olur diyor. Anladınız mı? İmanı oturmamış bir insanın Allah'tan neden korkmadığını. Şimdi sizin cebinizde para, mücevherat, altın, gümüş bunlar olmadıktan sonra, öyle gariban bir adam olduktan sonra ara sokaklarda yürümek korkutur mu seni? Korkutmaz. Niye? Affedersiniz derler. Ölmüş eşek kurttan korkmaz derler. Doğru mu? Şimdi böyle bir adamı korkutamazsın. Yani hırsız gelse tavuk döner parası verir herhalde sana. Şimdi kalbinde böyle kıymetli mücevherler olan bir adam. Kardeş şuraya gidelim. Olmaz. Ben o sokaklara girmem. Niye? Kıymetli bir şeyim var. Anladınız mı? Gönlünde iman olan bir insan o imanı kaybetmekten dolayı bazı yerleri gezmekten, bazı yerlere gitmekten, bazı insanlarla konuşmaktan neden korkuyor anladın mı? Çünkü büyük rafa imanı koymuş. Büyük rafa imanı koyunca diyor ki ya biri çalarsa? Öteki adam da zaten yok. Zaten yoksa çalınma korkusu da yok. Anladınız mı? Neden imanı bozuk para gibi rahatlıkla harcıyor adam? Neden harcıyor öyle? Yok. Yok olan bir şey gözünde küçük kalmışsa eğer. Kaybetsem ne? Kaybetmesem ne? Bak Efendimiz Aleyhisselam diyor ki kişinin imanının güzelliği malayaniyatı. Yani boş işleri terk etmesinden belli olur diyor. Bak burada başka bir matematik var. Sen önemli, acil meseleleri gündemine ve kalbine koyduğundan dolayı boş işi terk edebiliyorsun. Yani bu şöyle bir mesele değil, dur boş işi terk edeyim dolu. Hayır, sen dolu işi yüklendikçe o kalbindeki o büyük rafa, dolu işi, önemli işi, ahiret, kabir işini koydukça artık malayani ve boş işlere senin vaktin kalmıyor. Şimdi bazen öyle oluyor. Bize diyorlar ki abi Twitter'da şöyle bir mesele oldu. Niye yazmıyorsunuz siz? Niye yazmıyorsunuz? Ya niye yazmıyoruz acaba? Bazen öyle meseleler oluyor. 3 gün evin yolunu kaybediyoruz. Telefon yani o kadar çok çalıp kapanıyor ki. Telefonda Twitter diye bir şey mi varmış? Instagram mı varmış? Galeride fotoğraf mı varmış? Birisi esprili bir mesaj mı atmış WhatsApp'a? İşleri yetiştirmekten birkaç 10 adamsın. Milyonlarca insana manen hizmet etme durumundasın. Şimdi bunlara koşturmaktan sen orada Twitter'da ne olmuş, dünyada ne olmuş bunları fark edebileceğini mi zannediyor her insan? Yani herkes kanepenin karşısında mı dünyayı kurtarmaya çalışıyor zannediyorlar? Şimdi buralar çok üzücü oluyor. Evet, buyurun devam edelim. Ehli dünyanın bütün muazzam meseleleri fani hayatta zalimane olan düstur-u cidal dairesinde. Ne demek düstur-u cidal? Çarpışma. Kim çarpışıyormuş? Ehli dünya. Niye çarpışıyorlarmış? Dünya meşgalesi, kazanmak istiyor, hırs var. Ehli dünya, dünyada bir şeyi elde etmek için şefkat ve merhametle mi çözüyor işini? Hayır, çarpışmakla çözüyor. Bir daha oku. Evet, ehli dünyanın bütün muazzam meseleleri. Bak muazzam diyor, muazzam, azim, büyük. En büyük meseleleri. Evet. Fani hayatta zalimane olan düstur-u cidal dairesinde gaddarane, merhametsiz ve mukaddesat-ı diniyeyi dünyaya feda etmek cihetiyle. Ehli dünya, dünyada bir şeyleri kazanmak için dinini dünyaya feda ediyor. Ve bunu yaparken çok şefkatli, merhametli mi oluyor? Merhametsiz, önüne geleni ezerek, büyük balık küçük balığı yiyerek büyük kalır. Düsturuyla hareket ediyorlar. Birileri zalim oluyorsa, birileri de mazlum olup zulme uğruyordur. Şimdi burada yine Allah Azze ve Celle imtihan yaratıyor. Siz zannediyor musunuz bütün imtihan zalimle mazlumun üstünde kalmış? Bir de neler var? Bir de izleyen taraftarlar var, taraftarlar. Şimdi 2 kişi kavga ediyor değil mi? Siz zannediyor musunuz ki sadece yumruk vuranları Allah imtihan ediyor? Onun cebri determinizmasında ufacık bir taşa dokunur, bütün taşları yerinden oynatır Allah Azze ve Celle. Onun cebri determinizmasında bir zalim, bir mazlum ile bütün dünyayı imtihan eder Allah. Şimdi o zaman bu zulümleri bir de 3. kısım çıktı. Görenler yani taraftarlar. Şimdi zulmü gördün. Dedin ki nasıl olsa bana dokunmuyor dedin. Doğru mu? Hatta ve hatta sana dokununca kim güçlüyse ondan taraf oldun. Daha sonra devamında ne oldu biliyor musunuz? İşte şu an yaşadığımız üst üste felaketler. Yani faturası bize çıktı. Bakın ayet-i kerime ne diyor? Enfal suresi. Bir bela, bir musibetten çekininiz ki. Var mı yaşamadığımız? Var da. Allah onları da yaşatmaz inşallah. Bir yerde gönül kor olmuş yangınlar, bir yanda seller, felaketler. Bir insan dostundan çekinecek seviyede virüsler. Yani çok ilginç değil mi ahval? Öyle bir felaketten çekininiz ki geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar. Niye? İzleyiciler yüzünden olmasın bak şimdi. O taraftarlar bazen bunları izliyor. Dışarıdan baktığında masum gözüküyor. Ama zulme hiç değilse kalben sessiz kaldığından kendisi de kirlenmiş bir durumda. Niye biliyor musunuz bak? Zulme ortaklık 2 şekilde olur. Birisi iltizamen yani sessiz kalaraktan. Birisi de iltihaken yani tam taraftar olup onu destekleyerek. İkisi de zulmün ortağı mıdır? İkisi de zulmün ortağıdır.
Şimdi bizim başımıza umumi felaketler geldiğinde içimizden hadiseleri başıboş zannedenler kıyametleri koparıyor. Çünkü virüs oldu, nereye dayanacağı belli mi? Değil. Depremler oluyor, sonu belli mi? Sonu belli değil. Şimdi düşünün, bir gün evden dışarı çıktınız, sürekli hadiseler oluyor ama başıboş zannediyorsunuz. Biri silah sıkıyor, biri el bombası atıyor, biri roket atıyor, biri binaları yakıyor ama hadiseleri başıboş zannediyorsun. Nasıl bir paniğe kapılır insan? Aman yarabbi ne oluyor buralarda der. Bir dönse baksa ki kameralar var orada. Rahatlar mı adam? Rahatlar. Niye? Tamam yönetmen film çekiyormuş, sorun yok. Şimdi kainatta olmayan iş kalmadı, başımıza gelmedik değil mi? Depremler, seller, umumi felaketler, ne olaylar, terör olayları, başka olaylar. Hiç yaşamadığımız imtihanları yaşıyoruz üst üste üst üste. Şimdi bunları başıboş zanneden bir insan ne olur? Aklını yitirir, aklını. Bak herkes eğlenirken bir anda gündeme ne düştü? Virüs diye bir hadise düştü. Ve insanlar bir arayışa girdi. Ne arayışına? Ölümün olmadığı bir yer yok mu acaba arayışına düştü. Yalancı emziği Allah ağzımızdan çekti mi? Çekti. Artık doyup tatmin olabiliyor musun? Olamıyorsun. Ne istiyor nefis? Artık löp mama istiyorum. Bu dünyanın medeniyet fantazileri, eğlenceler, keyifler, tatiller, alışveriş merkezleri beni kesmiyor. O yalancı emziği Allah çıkardı attı ağzımızdan. Ne istiyoruz? Ölümün olmadığı, ölümün kurtuluş olduğu bir hakikat, bir diğer yok mu diye arayışa girdik. Bir insan düşün, ölüm ona en yakın arkadaşının üstünden geliyor. Ne olarak? Virüs olarak. Bu adam yalnızlıktan ölür mü ölmez mi? Bakın böyle bir işkence çeşidi olamaz, yalnız kalmak. En sevdiğin dostunun üstünden Allah sana ne gönderiyor? Ölümü gönderiyor, ölümü. Bundan dolayı ne olmuş biliyor musunuz? İngiltere'den sonra Japonya'da da bir bakanlık kurulmuş. Var mı bilen o bakanlığı? Bak iki büyük ülkede, söyle. Yalnızlık Bakanlığı kurulmuş. Bak iki büyük ülkede yalnızlığın bakanlığını kurmuşlar. İngiltere'den sonra Japonya'da kurmuş bak. Bunlar maddi terakkiyat cihetinde en önü çekenler bak. Ama Yalnızlık Bakanlığı kurulmuş. Niye? Adamın en yakın dostunun üzerinden ölümü gönderiyor Allah. Paranoyak olur mu? Cinnet geçirir mi geçirmez mi bir insan bak. Şu imtihanı şöyle bir büyük çerçeveden okumaya çalışalım mı? Cesetleri sahile vuran çocukları hayal edin. Orta Doğu'da öldürülen ama 1 litre su kadar haber değeri olmayan çocukları hayal edin. Bu kadar çocukların zulüm gördüğü ama taraftarların izleyip bu zulümlere sessiz kaldığı böyle bir dünyada Allah bir virüs gönderiyor ve virüs sadece çocukları vurmuyor. Bu mesajı okuyamayan alsın o aklını çöpe atsın artık. Aman canım bize dokunmaz. Bekleyelim. Allah bizi muhafaza etsin de hikaye böyle olmaz. Bilgimiz olsun. Şimdi gelelim taraftarlık kelimesine. Çünkü başrol taraftardı. Bu zulümler noktasında kalben zalime taraftar olmak bambaşka bir hüsran zaten. O konuyu birazdan gireceğiz. Onu bir köşeye koyalım. Bir de her meseleyi takip etme bugünün ana konusu. Yani taraftar olma. Şimdi siz televizyonda birden bir futbol maçı açsanız, istesen de istemesen de birini tutuyor musun? Tutuyorsun ya. Hiç tanımasan da. Bir açıyorsun boks maçı. Adamların adını söyleyemezsin ama ne diyorsun? Şu siyahi kardeşimi tutuyorum. Değil mi mesela? İstesen de istemesen de taraftar oluyorsun. Odaya giriyorsun. 2 tane sevdiğin arkadaşın PlayStation oynuyor. Kapışıyorlar. El Clasico. Bir giriyorsun. Ya diyorsun şu kazansın diyorsun. Şimdi anladınız mı Üstad Hazretleri'nin 7 yıl 2. Dünya Savaşı'na hiç neden bakmadığını? Çünkü bakarsan insanda taraftarlık, tarafgirlik damarı olduğundan mecburen birisine taraftar oluyorsun. Şimdi anladın mı şu dışarı hadiselerini artık çöpe atalım mı? Neden konuştuğumuzu? Çünkü insanda bunun damarı var. İnsanda taraftarlık damarı olduğundan girdiğinde mecburen birisine taraftar oluyor. Bak şimdi bir tanesi anlattı da adam Kabe'ye gitmiş. Kabe'ye. Tam da seçim dönemi. Açmış seçimleri izliyor. Öbürü demiş ki yapma ya. Burada seçim mi izlenir deyince ne yapalım demiş. Etraf demiş zındıklara mı kalsın bu seçimleri takip etmeyelim de. Ya et kalmasın. Zaten kalmasın. Allah muhafaza etsin. O ayrı bir konu da. Senin izlemen elini yetiştirip bu işlere bir fayda veremeyeceğinden sana da fayda vermeyecektir bu iş. Yani sen şeytan taşlamaya daldığından Kabe'de tavaf etme meselesini unutuyorsun. Sen o saatten sonra Kabe'nin içine girsen ne olur? Kabe senin kalbinin içine girmemiş bir kere. Şimdi insanda 2 tane daire var. Bunu da bir öğrenelim. Taraftarlık meselesini kapatacağım. İlgi dairesi, tesir dairesi. Buyurun. İlgi dairesi, tesir dairesi. İlgi dairemizin büyüklüğü ne kadar sizce? Çok geniş. Dünyaların her yerine ilgi duyuyorsun. Tesir dairemizin büyüklüğü ne kadar sence? Elimin uzanabildiği yere kadar. Şimdi normal ölçülerde bir adamın ilgi dairesiyle tesir dairesi birbirine eşit olması lazım. Ama bu ahir zamanda
Bu taraftarlık damarları, merak damarları bizi öyle bir hale getirdi ki ilgi dairemiz dünyaları aşıyor. Yeni bir gezegen bulundu mesela. Tesir dairem nefsime yetmiyor. Nefsine tesirin yetmezken ilgin yıldızlarda geçse neye yarar? Adam geniş dairede şirketler, holdingler yönetiyor. Ama dar dairesinde, tesir alanında Allah'ı tanımıyor. Nefsine hakim olamıyor. Sizce bu ticaret nerede son bulur? İnşallah ahirette son bulmadan önce dünyada erkenden uyananlardan oluruz. Evet, kardeşim cümleyi baştan alarak devam edelim. Evet, ehli dünyanın bütün muazzam meseleleri fani hayatta zalimane olan düstur-i cidal dairesinde gaddarane, merhametsiz ve mukaddesat-ı diniyeyi dünyaya feda etmek cihetiyle kaderi ilahi onların o cinayetleri içinde onlara bir manevi cehennem veriyor. Dünyada bir şeyleri elde etmek için çarpışıyor, herkese eziyorlar. Bu kadar ölüm gibi bir hakikat umursamıyorlar. Kader de onlara adalet ederekten ne veriyor İbrahim abi? Nasıl bir cehennem? Manevi bir cehennem veriyor. Sen misin Allah'ı terk edip dünyayı alan? Sen misin Allah'ı dünya ile değişen? O değiştirdiğinin eliyle sana azap veriyor. Başına gelenlerin sebebini anlıyorsun değil mi? Tam bu bak. Başka hiçbir şey de arama. Hiçbir şey de arama. Şu dersler çöp olmasın. Sen neyle Allah'ı değiştiriyorsan el cezayü min cinsil amel. Allah da cezanı aynısıyla veriyor. Şöhretle, içkiyle, sefaatle onları değiştiriyorsun. Onların içerisinde dünyayı sana zehir ediyor. Bir gün, bir saat gülüyorsun. Aylarca perişan olup cinnet geçiriyorsun. Üstünü yırtanları gördü şu gözler. Dünya cihetiyle en imrenilecek hayatları yaşanıyor. Dermansız kalmış, cinnet geçirmiş, böyle gömleklerini, tişörtlerini yırtıyor artık çaresizlikten. Necm suresinde diyor ki güldüren de o, ağlatan da o. Sen şimdi dünya işlerini ne için yapıyordun? Mutlu olmak için. Mutluluğu yaratan Allah'sa onu razı etmeden mutluluğu nasıl elde edeceksin? Eğer o mutluluğu sana vermezse var ya, lükslerin içerisinde cinnet geçirtir sana, cinnet. Allah kendisi dışında mutluluğu arayanlara mutluluğu haram etmiştir, haram. Allah Allah. Biz de hala ne yapıyoruz? Mutlu olmaya çalışıyoruz dünyayla. Bu kalp Allahsız tatmin olmaz. Bakın kullandığım kelime hangi kelime? Tatmin kelimesi. Bir ufak gireyim mi tatmine? Şimdi çocukken bir film izlemiştim Blade diye. Adam vampir ama birilerinin kanıyla beslenmek istemiyor. O yüzden kendisine serum yapmış. Serum bu adamı doyuruyor ama tatmin etmiyor. Şimdi bu tatmin etmekle doyurmak kelimesinin farkını anlamak isteyen varsa şurasına tantuni koysun, burasına da yoğurtlu yulaf koysun anlar. Yoğurtlu yulafı yediğinde seni doyurur mu? Doyurur. Tatmin eder mi? Etmez. Böyle vıcık vıcık acılı yağlı tantuniye elin bulaşmadıktan sonra adam tatmin olmaz. Şimdi bak dünyanın ahvali tam şu yoğurt yulaf gibi. Seni doyurduğunu zannediyorsun ama asla tatmin etmiyor. Zira kalpler yalnız Allah'ı anmakla tatmin olur. Sen uyduruk tokluklara boş ver, at köşeye. Tatmin mi olmak istiyorsun? Mutluluğu yaratanı razı etmeden nasıl tatmin olacaksın? Adı güzel, nasıl tatmin olacaksın? Mutluluğu yaratan o. Onsuz nasıl mutluluğu elde etmeye çalışıyorsun sen? Bu derslere bir duygusal bakmayı çıkaralım. Sebep-sonuç ilişkisiyle bakalım. Çok saçma hareketlerimiz var. Bunları düzeltmeden neticesi olan mutluluğu elde edemeyiz. Buyur devam edelim. Risale-i Nur ve şakirtlerinin çalıştıkları ve vazifedar oldukları fani hayata bedel, baki hayata perde olan ölümü ve hayat-ı dünyeviyenin perestişkarlarına gayet dehşetli ecel celladının hayat-ı ebediyeye birer perde ve ehli imanın saadet-i ebediyelerine birer vesile olduğunu... O baştaki arkadaşın ben bunları merak etmiyorum, ben de sporu merak ediyorum dediği her şey başına gelecek olan bu merakaver meseleler. Anlıyor musunuz asıl merak edecek konuları? Allah benden nasıl razı olacak? Ecel celladı başımı almaya nasıl gelecek? Ben bu kabirde tek başıma ne yapacağım? Ya bugün cenazeye girdik, bir arkadaş maske taktı. 2 saat durduk durmadık. Dedi ki ya ben bu maskeyle dayanamıyorum. Kabirde nasıl dayanacağım dedi. Tam da bu meseleler işte bizim merak konularımız. Evet. 2 kere 2 4 eder derecesinde kat'i ispat etmektedir. Şimdiye kadar o hakikati göstermişiz. Elhasıl ehli dalalet muvakkat hayata karşı mücadele ediyorlar. Şimdi böyle bir mesele daha var değil mi? Bir yere gittik oturduk yemek yiyoruz. Sağ olsun 2 tane abimiz amcamız geldi yanımıza. Hocam dedi biliyormuş izliyormuş. Buyur abi dedik.
Oğlana ev aldık dedi, şöyle oldu dedi, onun şuyu böyle oldu dedi, evim şöyle oldu, öbürü böyle oldu dedi, biz nasıl yapacağız? Vallahi dedim abi bu ekonominin alanına giriyor ama ölüm bölüm varsa dedim ben yardımcı olayım dedim yani ölüne dirine. Yardımcı olayım. Bu ekonominin alanına giriyor yani bu noktada işte Allah yani birine veriyor birine vermiyor ama ölüm varsa hatta öldüğünde ve hesap veremeyeceğin bir şeylerin varsa mesela namazın yoksa abi dedim konuşalım. Var mı namaz? Namaz yok. Abo geri adımlarla. Abi dedim senin namaz yok. Sen niye bu meseleyi konuşuyorsun? Bu kısım muhakkat, bu kısım hakiki kalıcı sonsuz hayat falan deyince Allah razı olsun hocam teşekkür falan geri gitti. Şimdi sordun da abi neden kılamıyorsun sen bu namazı? Mücadeleye devam. Çok ilginç tevafuk. Yanında çalışan işçisinin birisi de kılıyordu yani. O da yaşı olan bir abiydi. O da kılıyordu. O da bizi izlemiş videoları hamdolsun. Geldi muhabbet ettik. O da kılıyordu. Bak dedim abi şu arkadaştan dedim yan yana omuz omuza keşke örnek alsan. Bak ne güzel. Bu da yaşlı bir amcamız. Ama bak abimiz namaz kılıyor ama falan deyince böyle az önce dediğim gibi geri adım devam etti o şekilde. Şimdi abiye sorduğumda abi sen neden yani bu namaz ya namaz Allah aşkına ya namaz ya. Konuşmak ayıp değil mi ya? Namazı konuşuyoruz biz. Biz namazı konuşuyoruz ya. Namazı konuşuyoruz ya. Böyle ayıp bir şey olabilir mi ya? Namaz ya. Toplasan kaç dakika eder ki bir namaz yani? Etse ne olacak? Bütün ömrünü namaza feda etsen ne olacak yani? Konuştuğun şey Allah'ın emri. Yarattığı nefse emrettiği namazı birleştirmeye, evlendirmeye utanıyorsun. Konuştuğumuz şey ayıp yani. Kusura bakmayın da vallahi garip geliyor bana. Şimdi o namazdan, Allah'ın emirlerinden uzak durma sebebi ne deyince mücadeleye devam ediyoruz işte ya. Bu hayatın mücadelesi. Allah aşkına biz neyin mücadelesini ediyoruz? Şimdi gök kubbeye güneşi dikmiş. Hadi dikmese hangi mücadeleyle getirteceksin? Sen bir sürü piyasayla çalışan, ülke çalışan bir arkadaşımızsın. Hangi ülkeden getirtebiliyorsunuz güneşi? Var mı öyle bir şey? Dikmese o güneşi gök kubbeye nasıl yapacaksın? Cam fanus gibi atmosfer tabakasını böyle gelinliğin örtüsü gibi dizmiş. Hadi dizmese nasıl yapacaksın? Ha? Mücadele. Sen hangi mücadelenle arıya bal verdirebilirsin? Arı kardeş bize bir bal. Ya onda seninle mücadele edebilecek akıl olsa ilk düsturücüde o uygular sana çatır çatır parayla alır. Anzer balını satan para kazanır da yapan para kazanmaz mı? Sen hangi mücadeleyle inekten süt sağacaksın? Hadi bakalım ona da sendeki iradeyi verelim. Kim kimi sağıyor? Hangi mücadelenle sen eşeğe bineceksin affedersiniz merkebe? Ha? Nasıl olacak? Hadi sendeki aklı ona verelim. Kim kime biniyor görelim bakalım. Mücadeleye devam. O kadar şekilsiz nar tanelerini tek tek toplamış, tek bir şekil yapmış. Sen açtığında onları geri toplayamazsın. Allah yaratmış. Gidiyorsun 1-2 TL veriyorsun bir yerden alıyorsun buna mücadele mi diyeceğiz yani şimdi? O yaratmakla Allah önüne kadar getirmiş sen bunu almaya, ağzına götürmeye, lokmayı sonlandırmaya mücadele edeceksin. Ve bunu da Allah'ın emrettiği namaza, niyaza, onu tanıma noktalarına uzak kalmak için bahane sunacaksın. Cümleyi bir daha okuyalım mı bak nasıl manidar olacak. Ehli dalalet muvakkat hayata karşı mücadele ediyorlar. Oldu mu şimdi cümle? Geçici bir hayata karşı mücadele ediyorlar ve edilecek bir mücadele de gerçekten inanın ortada söz konusu yok. Belki birileri bana kızacak. Diyecek ki sen bu değişen gündemleri bilmiyorsun, ekonomiyi, siyaseti. Evet yani burada belki birçok arkadaşımız kadar bilmiyor olabilirim ama değişmeyen bir gündemi de bir cihette bildiğimi düşünüyorum. Onunla yan yana kaldığında her şey kıymetsiz oluyor. Her şey kıymetsiz oluyor. Bir insanın hayalini kurduğu istikbali yaşama ihtimali düşük. İşte bugün cenazeden geldik. Düşük yani. Daha ne hayaller vardı kim bilir. Ama bir insanın o hayalinden sürekli uzak tuttuğu kabir istikbalini yaşaması mukadder ya kesin olacak. Şimdi bizim ahiretimiz garantide mi? Değil. Cennet cehennem belli mi? Var mı belli olan? Varsa şurada biat edelim. Var mı belli olan? Cennet cehennem yok. Meçhul garantide değil. Rızkımız garantide mi? Öyle diyor Allah Azze ve Celle. Senin rızkın benim garantim altında diyor. Bizim yaşadığımız hayata bakalım mı? Rızık garanti altında değil gibi yaşıyoruz. Ama ahiret garanti altında gibi yaşıyoruz. Bak şimdi. Bir gün arkadaşım bir tanesi dershane açmış. Böyle bildiğim matematik fen dershanesi. Yanında da 2-3 ortağı var. Adam bir anda 30 öğretmen birden atmış. Şimdi eğitim sektöründekiler bilir. 30 öğretmen bir yeni açtığın dershaneye yani çok varlığın, sermayen yoksa mümkün değil. Bir de böyle ucu ucuna girdiysen bir anda 30 öğretmen. Olmaz yani. Sen matematik öğretmenisindir, resim dersine bile sen girmek istersin yani. Aman dur oradaki öğretmeni telafi edelim diye. 30 öğretmen almış bir anda. Ortağı demiş ne yapıyorsun sen, ne yapıyorsun? 30 öğretmen biz bunların demiş rızkını nasıl vereceğiz? Demiş ki şimdi sen ne demiş burada bir anlaşalım. Rızkı veren kim demiş Allah. Şimdi bu adamların rızkını demiş Allah verecek mi? Verecek, garanti etmiş. Şimdi eğer ben bu adamları alırsam Allah o rızkı önce bana verir sonra benim cebimden bu adamlara verir. Ben de demiş çok iyi kazanırım. Tam tahmin ettiği gibi bir ay içerisinde 30 öğretmen mahallede ne kadar talebe varsa toplamış bir ayda kazanmaya başlamış dershane. Buradaki sır teslimiyetin sırrı. Allah'ın rızıklarını vereceğine o kadar iman etmiş ki demiş ki ben bu adamları işe alırsam bunların rızkını benim cebime verir. Benim cebimden de bunlara verir demiş. Bak bir gün bir arkadaş bana bir şey sordu. Dedi ki abi ben çok okuyorum ama istifade edemiyorum dedi. Okuyorum. Kalbime, aklıma yerleşmiyor dedi. Niye yerleşmiyor biliyor musun? İman hakikatlerinden istifade etmenin en önemli şartı başkalarının istifade etmesinde vesile rol oynamaktır. Şimdi sen başkalarının istifade etmesi için kürsüden çaya kadar, buranın koltuğundan perdesine
Mutfak malzemelerine kadar. Mutfak malzemesinden halıya, kapıya gelene merhaba demeye. Bunların hepsine kadar sen birilerinin istifadesi için rol oynarsan, senin elinle daha çok insan istifade edecek olursa, senin elin, kalbin, dilinden edeceğinden dolayı Allah onların istifade edeceği ilmi, hakikati önce sana verir, sonra da senin cebinden onlara verir. Az önceki dershane ticareti gibi oldu mu? Demek biz Rabbimizi tanısak çok meselenin cevabını bulacağız. Başkalarının istifadesine ne kadar vesile olursan senin istifaden o ölçüde artacak. Çünkü Allah Azze ve Celle onlara vereceğini önce sana verecek, sonra senin elinden, dilinden, cebinden onlara verecek. O yüzden sakın şeytanın gazına gelmeyin. Sakın. Neyi yapabiliyorsunuz? Allah ve ben. Başka bir şey düşünme. Bu adam da bu kadar mı yaptı? Bu böyle mi yapıyor? Aman bu da bunu böyle geçen yapacağım dedi yapmadı ya. Sana ne ya? Sen kabre tek gireceksin. Allah'la aranda o istifadeyi kavi etmek için ne yapabiliyorsan, neyi mücadele edebiliyorsan. İnşallah o mücadeleler artar. Biz de başka insanların istifadesi artsın diye şu İstanbul'daki hayalhanemi de Allah nasip eder. Aynı burası gibi. Belki buradan daha da güzel bir şekilde olur. Ondan sonra başka planlarımızı da Allah gerçekleştirir. Bu ne demek? Daha fazla insanın istifade etmesine vesile olacağından onların istifadesi önce senin cebine gelip senden onlara dağılacak demek. Şimdi anlıyor musunuz? Bir insan okuduğunu neden anlayamıyor? Neden istifade edemiyor? Demek istifadenin sırrında başkalarına vesile olmak var. Yapmazsan elinden alır. Elinden aldığı nereden belli oluyor? Kalbinden o şevkin çekilmesinden belli oluyor. Bence Allah'la inatlaşmaya gerek yok. Evet. Buyurun devam edelim. Bizler ölüme karşı nuru Kur'an ile cidaldeyiz. Onların en büyük meselesi muvakkat olduğu için bizim meselemizin en küçüğüne bekaya baktığı için mukabil gelmiyor. Mesela sen abdest almak için 3 saniye harcadın. Bu sonsuza gidecek mi? Onlar Allah'tan bağımsız. Sadece dünya için. Yatlar katlarla devam etti. O sonsuza gidecek mi? Gitmeyecek. O yüzden o abdestin damla suyu ona denk gelmiyor. Biri sonsuza, biri de sonluya yani geçiciliğe mahkum olduğundan dolayı. Bir daha okuyalım mı? Bu cümle çok önemli. Bizler ölüme karşı nuru Kur'an ile cidaldeyiz. Onların en büyük meselesi muvakkat olduğu için bizim meselemizin en küçüğüne bekaya baktığı için mukabil gelmiyor. Madem onlar divanelikleriyle bizim muazzam meselelerimize tenezzül edip karışmıyorlar. Eğer ağır olmazsa şöyle söyleyeceğim. Gerçekten akıllarını peynir ekmekle yemiş çok arkadaşımız var. Böyle bir mesele varken, ölüm başına açılmışken nasıl olur da böyle bir meseleye vaktim yok diyorlar ya. Senin zaten vaktin yok. Vakti yaratan Allah. Ve vakti yaratmasının sebebi zaten bu meselelerin olması yani. Nasıl olur ya? Bak umarım ağır olmuyordur ama aklını peynir ekmekle yemekten başka hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil başka. Kimi bu meselelere lakayt kalıyor, aklını peynir ekmekle yiyor. Kimi 60-70 yaşından sonra bu meseleleri öğreniyor, başını taşlara vuruyor. Allah'ım benim bu meselelerden alma. Allah'ım eski günahlarımı bağışla diye. İşte İzmir'de yaşlı bir tane amcamız var. Sesli mesaj atmadı mı bize? Ne diyor? Ben de sizin bir kardeşiniz, size hizmet eden bir amcanızım diyor. Sizlerle tanıdım, izledim bu videoları diyor. O ses kaydını koyalım mı videoya? Olur mu? Allah Allah. Selamünaleyküm. Gençliğimde iyi bir hayatım vardı. İyi bir babanın oğlu olarak yetiştim. Ama 22 yaşından sonra İzmir'e geldim. Hayatım değişti. Çok heyecanlı yaşadım. Ama her şeyi kaybettim. Tekrar yeni sıfırda hayat başlıyorum. 72 yaşındayım. 8 aydır sizi takip ediyorum. Ve güzel sohbetleriniz, Bediüzzaman Hazretleri, Peygamber Efendimiz'in sohbetleri, İslamiyet'in güzel şeyleri çok güzel anlatıyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Ben de sizin sohbetlerini alıp Face'te, WhatsApp'ta, Durum'da gönderiyorum. Elimde şu anda bu kadar geliyor. Bir İzmir'e emriniz olursa her zaman bir kardeşiniz buradadır. Selam ve duaları, Peygamber Efendimiz'in duaları sizinle olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Kimisi de işte başını taşlara vuruyor değil mi? Ne zamandan sonra öğrendim diye. Devam. Biz neden kutsi vazifemizin zararına onların küçük meselelerini merakla takip ediyoruz? Küçük değil ki ya ben. Dünya siyaseti takip ediyorum. Ya senin dünya dediğin bu kainatın içerisinde boncuk kadar küçükse içindeki her mesele küçük demektir. Adam senin Allah'ını tanımıyor. Sen adamın 3 kuruşluk meselesi için ömrünü feda ediyorsun. Dünyanın geçici herhangi bir meselesi için. Demek ki sen önce kendi Allah'ını da çok iyi tanımıyorsun demek. Diyemedik ya Rab seni tanıyamadım diyemedik desek bütün dikkatimizi oraya vereceğiz. Bilmiş zannındayız biz. Ucup, kibir, gurur her şey var bizde. Biliyorum zaten ya bu meseleler değil mi? Ya Rab seni hakkıyla bilemedim diyemedik.
Ya Rab yolunda benim gecemi gündüzümü bölmem lazım diyemedik. Ya Rab ma arafnake hakka marifetike ya maruf. Ey bilinmesi gereken seni ben hakkıyla bilemedim diyemedik. Diyemediğimizden de onlar senin Allah'ınla ilgilenmiyor. Bu meselelere lakayt kalıyor. Sen onların geçici meselelerin kapısında ömrünü feda ediyorsun. Oluyor mu? Oluyor mu yani? Allah Allah. Üzücü. Evet buyurun. Bu ayet Bismillahirrahmanirrahim. La yezurrukum ma dalle izehtedeytum. Maide suresi. Ve usulü İslamiyet'in en ehemmiyetli bir düsturu olan el-zarari bil-zaral ile yunzaru leh. Yani başkasının dalaleti sizin hidayetinize zarar etmez. Sizler lüzumsuz onların dalaletleriyle meşgul olmazsanız. Evet son cümleyi bir anlatabilir misin Fatih abi bize? Yani ehli dünyanın düştüğü dalalet, onların düştüğü zarar sizin hidayetinizi etkilemez. Evet. Diğer cümleyi de söyle abi. Sizler onların lüzumsuz dalaletleriyle meşgul olmayasınız. Meşgul olursam ne olur? Ne olur? Ben de onlar gibi olurum. Bak şimdi bak burada çok ilginç bir olay var. Normalde dış dünyada bir insan dalaletteyse, sapkınlıktaysa onun sapkın olması bana zarar veremez. Eğer onların meseleleriyle meşgul olursam bana zarar vermeye başlar. Bak çok ilginç matematik. Bir daha oku şu cümleyi yaniden sonrasını. Bak iyi dinleyelim. Çok ilginç bir mesele var ha. Evet. Yani başkasının dalaleti sizin hidayetinize zarar etmez. Sizler lüzumsuz onların dalaletleriyle meşgul olmazsanız. Meşgul olursam neden bana zarar verir? Meşgul olup taraftar olmamdan dolayı günah kazanacağım. Şimdi Üstad Hazretleri'nin bir cümlesini okuyayım, onun üstünden gidelim. Ve bazen bu harp boğuşmalarını merak ile takip eden, kendisi ne kadar takip etmemiş? 7 yıl, hiç bakmamış. Niye bakmadın üstadım diyorlar. Bak diyor ki ve bazen bu harp boğuşmalarını merakla takip eden bir tarafa kalben taraftar olur. Tam buraya kadar sorun yok. Bak şimdi. Onun zulümlerini hoş görür. Hadi ona da şöyle de insandır hoş görür. Sonra ne diyor biliyor musun? Zulmüne de şerik yani ortak olur diyor. Baktın boğuşmaya, tutamadın kendini taraftar oldun, hoş gördün. Hoş görünce ne oldun? Zulmüne ortak oldun. Bak şeriat ha bu. Mesele böyle ilerliyor bak. Dünyada sadece dedin ki o iyi olmuş dedin. O merak duygusunu düzgün yere kullanmayınca ne olacak anladın mı abi? Ahirette bir geldin defter bir açıldı. Nasıl defter? Kapkara. Dedin ya Rab ben bu günahları işlemedim ki. Bunlar senin işlediğin günahlar değil. Taraftar oldukların defter kapkara. Neden? Üstad Hazretleri diyor ki zulmünü hoş görür, zulmüne şerik olur. Şerik, şirket, ortak. Ortak olur. Kendi günlük hayatında kendini hiçbir şey yapmıyormuş gibi gören bazı insanlar. Hiç ben günah haram girmiyorum gibi gören bazı insanlar. İslam'ın en basit meselelerini bile kalben anlayamıyorlar. Neden anlayamıyorlar anladınız mı? Taraftarlık cihetinde zulümleri o kadar fazla ki zulmetle nurun, güneşle karanlığın aynı mekanda olmayacağı gibi zulümle iman hakikatleri de aynı kalpte birbirine yer bulamıyor. Baksan adamda amel ettiği bir günah yok. Neden böyle güzel bir adam iman hakikatleri gibi bir meseleyi, hayatın varoluş sebebi ha bunlar anlamak öyle düşün. Böyle bir meseleyi anlatıyorum. Neden anlamıyor bu adam? Neden anlamıyor? Zulmünü hoş görür, zulmüne de şerik olur. Demek sadece günah dediğin olay namaz mı kılmadı, oruç mu tutmadı, içki mi içti, şöyle mi oldu? Bu dar dairelere sıkıştırmamak lazım. İslam çok derin bir mana. Bir bakıyorsun meğer adamın ruhu taraftarlık damarından bozulmuş, kapkara olmuş, silinmiş gitmiş. Şimdi şunu da anladınız mı? Şu medresenin biten çayını doldurma vazifesi, biten bir havlusunu, kağıdını düzenleme, temizleme vazifesi dünyanın bütün başka vazifelerinden neden daha ehemmiyetli anladınız mı? Çünkü sonsuza bakıyor. Onlar muvakkat şeylere bakıyor. Bu muvakkat şeylere bakmasını da bir köşeye bırak. Sen nazarı dikkatini bu vazifene verdiğinden dolayı dışarıda belki taraftar olup zulmüne ortak olabileceğin meselelerin rüzgarları da seni alıp sürükleyip götürmüyor. Götürenlerin her birisi harman yeli esti mi savrulup darmadağın olup gidiyor. Allah yüzyıllık çınar ağaçları gibi kökümüzü en derinlere kadar koysun, sabit eylesin, metin eylesin. Buyurun. Düsturun manası zarara kendi razı olanın lehinde bakılmaz. Ona şefkat edip acınmaz. Anlaşıldı mı cümle? Ölüm, ahiret gibi Allah'ın sana sorumluluk olarak yüklediği bir meseleye aldırış etmiyorsun, lakayt kalıyorsun. Dışarıdaki geçici gündemlere aldırış ediyorsun. En önemli mesele bunlara yapıyorsun. Bundan dolayı da kalp binler parçaya bölünüyor ve sen belli ki zarara gidiyorsun. Böyle bir adama merhamet nazarıyla bakılmaz. Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. Bu kadar ahmakça bir söz olamaz. Bilginiz olsun. Bir iki tane
Kendini setreden, gizleyen mutlaka vardır. Her iki cenahta da. Ama genel bağlamda böyle midir? Olur mu ya? Cebinde parası olan adam yürüyüşten belli oluyor mu, olmuyor mu? Giyimine baktığınızda belli oluyor mu, olmuyor mu? Mekanına, iş yerine, evine gittiğinizde anlıyor musunuz, anlamıyor musunuz? Peki iman cihetinde anlıyor musunuz, anlamıyor musunuz? Bir insan samimi söylediklerini samimi de yapabiliyorsa bu adamın imanı var demek. Şimdi hiç anlaşılmaz mesele mi? Çok iyi anlaşılıyor. Buyurun devam edelim. Madem bu ayet ve bu düstur bizi zarara bilerek razı olanlara acımaktan men ediyor, biz de bütün kuvvetimiz ve merakımızla vaktimizi kutsi vazifeye hasretmeliyiz. Onun haricindekileri malayani bilip vaktimizi zayi etmemeliyiz. Çünkü elimizde nur var, topuz yoktur. Biz tecavüz edemeyiz. Bize tecavüz edilse nur gösteririz. Vaziyetimiz bir nevi nurani müdafadır. Allah Allah. Çok ilginç bir olay. Üstad Hazretleri talebelerini tecrübe ediyor ama olaya bakın. Bu tetinmenin yazılmasının sebeplerinden biri. Risale-i Nur'un bir talebesini tecrübe ettim. Tecrübe eden kim? Üstad Hazretleri bak. Acaba bu heyecan şimdiki siyasete karşı ne fikirdedir diye boğazlar hakkında bir boş boğazlığı münasebetiyle bir iki şey sordum. Üstad Hazretleri merak damarını yakalamış mı? Heyecanı var, merak damarı var. Bu zaten ahiretle ilgili şeylere bunu yönlendirmezse alıp sürükleyecek bunu. Baktım o boğazlarla ilgili meseleye. Baktım alakadarane ve bilerek cevap verdi. Suç mu üstadım yani? Şu gündem meselesini bilmek suç mu? Bak bakalım ne diyor. Kalben yazık dedim. Bu vazife-i nuriyede zararı olacak. Bu önemli meseleyle alakası dururken alaka demek kalbin iman ettiği şey demek ha. 3. lemayı hatırlayın. Şu ya vaki entel vaki dersini hatırlayın. Yoksa neden kalben yazık desin? Ne olmuş yani boğazlar meselesini bilmese? Ama onun önüne hazineler açılmış mı? Açılmış. Kazsa kazdıkça daha çok fazla hazine olduğunu görecek mi? Görecek. Böyle bir şey dururken köşede çekirdek çitlemesine yazık denir mi denmez mi? Kalben yazık dedim. Bu vazife-i nuriyede zararı olacak. Sonra şiddetle ikaz ettim. Eûzü billahi mineşşeytani ve siyase. Bir düsturumuz vardır. Eğer insanlara acıyorsan geçmiş düsturlar onlara merhamete liyakatini selvediyor. Bakın bu boğazlar meselesinde alakadar olan adamla ilgili paragrafın altında hangi cümle geçiyor? Meselenin önemini bu cümle belirleyecek. Cennet adamlar istediği gibi cehennem de adam ister. Üstadım ne alakası var bu konuyla burasının? İşte çok alakası var. Senin ilgi merak alanın, senin cennet cehennem yolunu belli edecek. O kapıyı açacak. Tek bir anahtar iki kapıyı birden açıyor. Sensin o anahtar. Cennet adamlar istediği gibi cehennem de adamlar ister. İlahir diye Üstad Hazretlerimiz bitiriyor. Şimdi bu dünya çok garip şu cihette. Birileri dünyayı terk etmek için ömrünü feda ederek mücadele etmiş. Öteki de ya ben parayı buldum bulacağım az kaldı. Şu dükkanı da açayım, şunu da şöyle yapayım diye mücadele etmiş. Ya nasıl bir kutup bu? Birisi elimden çıksın diye mücadele ediyor. Bir diğeri ne yapıyor? Aman elime gelsin diye mücadele ediyor. Allah Azze ve Celle felekleri, dünyaları Efendimiz için yaratmış. Doğru mu? Levleka levlek. Lema halaktu leflak. Ya Habibim sen olmasaydın bu eflaktı, felaki dünyaları ben yaratmazdım diyor. Efendimiz Aleyhisselam da benim için yarattıklarını ben de senin için terk ediyorum diyor. Risale-i Nur'da geçen bir bahistir. Belki bilgisi olan vardır. Şimdi birileri dünya terk etmeye çalışıyor. Ötekiler de sürekli böyle kalbi mücadelede. Bu arada benim anlatmaya çalıştığım bir meseleye tekrar vurgu yapayım da. Birilerinin, Müslümanların elinde dünya tutması kötü değil. Hatta ileride dünyanın terakkiyatı inşallah Müslümanların elinde dönecek. Yani bütün videolarımızı izleyen ancak bunu anlayabilir. Konu şu. İman hakikati, iman vazifesi olmadıktan sonra bu dünyayı elinde tutman 5 kuruş etmez de değil. Sadece senin delaletine sebep olur. İnşallah ileride önce iman hakikatlerini sonra dünya terakkiyatını elinde tutan Müslümanlar olacak. Yoksa Müslüman için dünya önemsiz değil. Nasıl önemsiz olabilir? Ben ahirete bu dünyanın üstünden gideceğim. Sırat bu dünyada geçirecek. Onun matematiğini anlatıyoruz burada. Ahiret olmadıktan sonra dünya sana zarardan başka bir şeye dönüşmeyecek diyoruz. Şimdi eskiden bu 17 Ağustos depreminden önce, İzmit depreminden önce orada paraya etmeyen yerler vardı değil mi? O değirmenlere falan varsa bilirsiniz. Sahilin dibinde yani. Paran olsa yani almak için para bile yetmez. Öyle bir geçerliliği vardı. Depremden sonra ne oldu? Bedavaya versen alan olmaz. Demek onların kendi zati kıymeti yok. Nasıl bir kıymeti var? İtibari bir kıymeti var. Gündem oralardaysa, insanlar sahili seviyorsa o esnada, şartlar uygunsa onun bir kıymeti var. Ama deprem oldu, yıkıldı oralar. Ondan sonra artık insanlara itibar etmediğinden bir kıymeti yok. Şimdi şu kıyameti bir düşünün. Yer sallanacak, güneş dürülecek, okyanuslar, denizler birbirine karışacak. Anneler çocuklarını terk edip kaçacak. Ya benim çocuğumu al, ne gerekiyorsa onu yap ama bana azap etme diyecekler. Böyle korkunç bir günde sizce dünyaya itibar edilir mi? Dünyanın itibarı Allah müsaade ettiği kadar. Ama biz dünyanın şimdiki halinde de, kıyamet zamanındaki halinde de Allah'ın itibar ettiği yerlere, cennetteki parsellere itibar edersek biiznillah. İşte kıymeti hiç düşmeyecek bir ticarete girmişiz demektir. Yoksa büyük İskenderler şimdi küçücük kabirlerde. Dünya bu kadar işte. Evet.
Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.